Herkese merhabalar. Zamanı Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evimize bolluk ve bereket getirecek güzel bir aşure tarifi hazırlayacağız. Tüm detaylarıyla, tam ölçüsünü, ne kadar sürede pişirdiğimizi tek tek anlatmaya çalışacağım. İlk defa yapacak olanların bile kolaylıkla hazırlayabileceği anlaşılır bir video hazırlamaya çalıştım sizler için. Umarım beğenirsiniz. Tarifin yapımına geçmeden önce de malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ama tarifi dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü tüm püf noktalarını paylaşmaya çalışacağım. Kıvamını da şu şekilde sizlerle paylaştıktan sonra hemen tarifin yapımına başlayacağız. Öncelikle bir gece öncesinden buğdayı, nohutu ve fasulyeyi ıslatmanız gerekiyor. 3 su bardağı aşurelik buğdayı bir gece öncesinden ıslattım, suyunu süzdüm. Bir defa daha yıkadıktan sonra suyunu süzdürüp tenceremin içerisine alıyorum. Bu arada kullandığım tencere 5 litrelik. Bu ölçüler için gayet yeterli gelecektir. 3 su bardağı aşurelik buğdayımızın üzerine ilk etapta 3 litre soğuk su ekleyerek tenceremizi ocağa alıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Ben bu şekilde pişirmenin her etabında ne kadar su kullandığımı ve ne kadar sürede buğdayın suyunu çektiğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tencereyi ocağa aldıktan sonra mutlaka ara ara karıştırmaya çalışın. Eğer orta ateşte ve ara ara karıştırarak pişirirseniz hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yine aynı şekilde bir gece öncesinden ıslattığımız 1 su bardağı kuru fasulye ve 1 su bardağı nohutu da düdüklü tenceremizin içerisine alalım sularını süzdükten sonra ve üzerlerine toplamda 2 litre kadar su ilave edip düdüklü tenceremizi kapatalım ve yaklaşık yarım saat boyunca pişirelim. Pratiklik olması açısından ben ikisini de karıştırarak pişirmeyi tercih ettim ve hiçbir sorun yaşamadım. Eşit miktarda piştiler. Baklagil'inizin cinsine göre pişme oranını kendiniz belirleyebilirsiniz. Çok yumuşamaması lazım. Bu arada buğdaylarımız da kaynadı. Ara ara karıştırmaya devam ediyoruz. Ben sizlerle saatleri net olarak paylaşabilmek için 1 saatin sonundaki halini bu şekilde gösteriyorum. Artık suyunu bayağı bir çekti ve buğdaylar açılmaya başladı. Ama tam olarak istediğimiz kıvam bu değil. Başlangıçta 3 litre soğuk su eklemiştik. Artık üzerine ekleyeceğimiz sular kaynar olmalı. Bu aşamada 2 litre daha kaynar suyu buğdayların üzerine ekliyorum. Buğdayların kaynamasını durdurmaması açısından sıcak su ilave ederseniz sizler için de daha pratik ve kolay olacaktır. Bu şekilde devam edelim. Buğdayların tencerenin dibine tutmaması için ara ara karıştırmayı da ihmal etmeyin. Aşuremiz kaynamaya devam ederken kuru meyvelerimizi hazırlayalım. Küçük kaselerde kuru dut, kuru incir, kuru kayısı ve üzüm kullandım. Üzerlerine biraz kaynar su ekleyip bir kenarda yumuşamaya bırakalım. Buğdayımız haşlanırken ve kuru meyvelerimiz de yumuşamaya bırakılmışken bir yandan da meyvelerimizi hazırlayalım. Elma tercih ettim. Hem içerisinde taze meyve lezzetini sevdiğim için hem de karanfilleri üzerine batırıp aşurenin içine atıp o aromayı alabilmek için. Elmayı 4 parçaya bölüp bir parçasının kabuklarını soyduktan sonra üzerine yaklaşık 15 adet karanfili batırıp aşuremizin içerisine atmak üzere hazır hale getirelim. Bu arada sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için dilerseniz önce kanalıma bir göz atın. Eğer size hitap ediyorsa abone olursanız ve yeni lezzetli tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kalan elmalarımızı da küçük küpler halinde doğradıktan sonra bir kaseye alalım ve üzerlerine biraz limon suyu sıktıktan sonra biraz da su ekleyip yine bir kenarda onları da bekletelim. Aşure ayı artık yaz aylarının ortalarına denk geldiği için nar bulmak neredeyse imkansız. Ben her aşure yapışımda bu kış buzlukta saklayacağım ve bir sonraki aşurede kullanacağım desem de bir türlü nasip olmadı. Umarım siz bunu başarabilirsiniz. Kıştan nar saklamayı başaramasam da portakal saklamayı başardım. Bunları da limonata yapmak için buzluğuma koymuştum. Kabuk kısımlarını küçük olacak şekilde etli kısımlarını da biraz daha iri küpler halinde doğrayarak hazır hale getirelim. Umarım buzluğunuzda portakalınız vardır. Gerçekten aşureye güzel bir aroma katıyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Aşureye ekleyeceğimiz her şeyi hazır hale getirdik. Öncelikle nohut ve kuru fasulyemizi haşladık. Kuru meyvelerimizi ıslattık ve taze meyvelerimizi dilimledik. Bu arada
1 saat daha buğdayımız kaynamış oldu ve bu şekilde tam olarak istediğimiz kıvama geldi aslında. İçerisine karanfilleri batırdığımız elmamızı ve 1 adet de çubuk tarçını ekleyelim. Haşlayıp sularını süzdüğümüz 1 su bardağı nohut ve 1 su bardağı kuru fasulyeyi de ekleyip güzelce karıştıralım. Bu ölçü için 3 su bardağına birer su bardağı nohut ve fasulye bence yeterli. Daha sonra hazırladığımız kuru meyvelerin de sularını süzdükten sonra aşuremizin içerisine ekleyerek devam edelim. Şu ana kadar kısa bir özet geçmek gerekirse 3 su bardağı aşurelik buğdayımızın üzerine öncelikle 3 litre su ekledik. 1 saat boyunca kaynattıktan sonra suyunu çekti ve açıldılar. Daha sonra üzerine 2 litre daha sıcak su ekleyerek 1 saat daha kaynatmaya devam ettik. Baklagiller ve kuru meyveleri de ekledikten sonra şimdi de portakal ve elmalarını da ilave ederek devam ediyoruz. Tüm bu malzemeleri ekledikten sonra aşuremizin kıvamı bayağı bir yoğunlaştı. Son olarak yarım litre daha sıcak su ekleyelim. Toplamda 5,5 litre su kullanmış olduk. Bu kadarı aşure için yeterli. Biraz da sıvı kıvamda bırakıyoruz ki aşuremiz soğuduğunda tabii ki kendini toplayacaktır. O yüzden çok koyu kıvamlı bir aşure yapmaya çalışmıyoruz. Bir küçük kasede kuş üzümünü ekledikten sonra aşuremizi bir kez daha karıştırıp kıvamını şöyle bir kontrol edelim. Şu ana kadar olan aşamada aşurelik buğdayımıza toplam 5,5 litre su ekledik ve 2 saat 15 dakika boyunca kaynattık. Artık şeker ayarlamasını yapabiliriz. Bu ölçüler için 200 mililitrelik su bardağıyla toplamda 3 su bardağı şeker kullandım. Damak tadınıza göre dilerseniz biraz daha arttırabilirsiniz ama bence gayet yeterli. Aroma vermesi için içerisine bıraktığımız karanfilleri ve kabuk tarçını aşuremizin içerisinden çıkartalım. Şekerini ekledikten sonra yaklaşık bir 15 dakika boyunca kaynatmamız yeterli. Ben son olarak da kuru yemişlerini ilave ediyorum. Bir kase fındık ve fıstık ilave ettim. Bunu son aşamada ekliyorum çünkü çok yumuşamalarını istemiyorum. Her şeyi ekledik. Artık ocağın altını kapatabiliriz. 2,5 saatin sonunda aşuremiz hazır hale geldi. Kıvam olarak da gayet iyi durumda. Sıcakken kaselerimize doldurmaya başlayabiliriz. Toplamda bu ölçülerle 30 kase aşure çıkıyor ortalama. Son olarak artık süsleme aşamasına geçebiliriz. Dediğim gibi ben nar bulamadığım için ekşilik vermesi açısından üzerini süslemek için vişne tercih ettim. Dilerseniz siz de alternatif olarak bu şekilde halledebilirsiniz. Son olarak fındıkları dizdim ve Antep fıstığıyla, Hindistan ceviziyle ve cevizle süslemeyi tercih ettim. Burası tamamen size kalmış. Nasıl isterseniz öyle süsleyebilirsiniz. Ben fikir amaçlı sizlere göstermek istedim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım bu tarif işinize yaramıştır. Tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, aşure yapacağını düşündüğünüz sevdiklerinizle bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Eğer sorularınız ve önerileriniz varsa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Mutlaka sizlere geri dönüş yaparım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım kanala abone olmayı unutmamışsınızdır. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.